Kıymetli tarih severler, Topkapı Sarayı'nda gün olmuyor ki güzel bir haber almayalım. Bir süredir hummalı bir çalışma var. Topkapı Sarayı'nın dört bir yanında yıllardır açılmayan yerler açılıyor. Restore edilmeyen yerler restore ediliyor. Ve saraya giden insanlarımız daha sağlıklı, daha güzel, daha orijinal, eskiye yakın tarihi eserleri görsün, öğrensinler diye hummalı çalışma devam ediyor. Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde büyük biniş rampası açıldı. Hareme ait bir takım daireler açıldı. Ne bileyim Osmanlı'nın son döneminde sıvanmış sıvalar kaldırıldı. Altın yol tamamen orijinal tuğla taş aksamıyla ortaya çıktı. Enderun Mektebi'nin bir takım binalarında yapılar orijinaline çevrildi. Yani birçok şey yapıldı ama daha birçok şeyin yapılmasına ihtiyaç var. Mesela Harem Hastanesi'nin açılmasını bekliyoruz. Fodlahane'nin açılmasını bekliyoruz. Kara Ağlar Koğuşu'nun açılmasını bekliyoruz. Bunlar da inşallah bugün yarın açılacak biliyoruz. Ve ne oldu biliyor musunuz? Topkapı Sarayı'nda harem civarında bulunan bazı padişahlara ait has odalar vardı. Mesela Fatih'in yaptırdığı bugün Mukaddes Emanetler Dairesi olan has oda gibi. 3. Murat, 1. Abdülhamit, 3. Selim has odaları gibi. İşte onlardan bir tanesi vardı. Ve bu sıra dışıydı. En sonuncusuydu. Harem içinde yer bulunamadığı için dışarı taşırılmıştı. Külhaneye bakıyordu ve kötü durumdaydı. Uzun bir restorasyondan sonra Milli Saraylar sürpriz bir şekilde üzerindeki o restorasyon dönemindeki kapatmaları kaldırdılar. Ve masallar ülkesinden muhteşem bir yapı ortaya çıktı. 3. Osman Taşlığı. Eski bir Türk evinin bozulmamış hali gibiydi. İşte şimdi sizinle onu gezeceğiz. Bu video 2 bölümden oluşacak. Birinci bölüm sizinle hareme gireceğiz. Haremin içinde padişahların birebir odalarının önünden geçeceğiz. Ve 1. Abdülhamit Han'ın odasının önünde duracağız. Oradan 3. Osman Taşlığı'na bakacağız. Sonra Hünkâr sofasına geçip oradan 3. Osman Taşlığı'na bakıp oradan biraz 3. Osman'ı ve detayları konuşacağız. Sonra tekrar buraya geleceğiz. Neresi burası? Gülhane Parkı. Gülhane'ye geleceğiz. Bakın arka tarafta Osmanlı Sarayı'nın duvarları var. Ve bu duvarların arkasında, şu an göstermiyorum, sürpriz. Videonun ikinci kısmında o taşmış olan muhteşem cumbalı yapısıyla, divanhanesiyle, yan odalarıyla, süslemeleri geç dönem ampirleriyle 3. Osman has odasının orijinaline döndürülmüş halini bu kez dışarıdan göreceğiz. Tabi asıl manzara o. Hazırsanız başlıyoruz. Topkapı Sarayı'ndayız. Topkapı Sarayı'nda haremdeyiz. Haremde Valide Sultan'ın dairesi tam karşısı. Valide Sultan'ın dairesinden azıcık yürüdünüz mü hemen şu soldaki Valide Sultan hamamına geliyoruz. Hamamı da gördük grubumuzda. Hamamdan da şimdi bu tarafa doğru yürüyoruz. Ve burada ne var? Bakın 3 tane kapı var. Çünkü artık Valide Sultan'dan padişahın has odasına geçeceğiz. Orada bir kapı var. Burada bir kapı var. Burada bir kapı var. 3 tane kilitli kapıdan sonra buradan girdiğiniz zaman padişahın hamamı ve padişahların has odaları başlıyor. Bakın burada 1. Abdülhamit Han'ın has odası var. Şu an restorasyonda 1. Abdülhamit Han'ın has odası. Buralara bugüne kadar girmediniz muhtemelen. Buradan içeri girdiğiniz zaman o odanın sonunda bir kapı daha var. O kapıdan 3. Osman'ın taşlığına açılıyor. Ama üzülmeyin, göremeyeceğiz diye göreceksiniz. Birazdan Hünkâr sofasından 3. Osman'ın taşlığı gözükecek. Evet, Osmanlı Padişahı'nın hamamına geldik. Bakın burası padişahın hamamı. Şimdi padişahın hamamından padişahın kullandığı, özellikle bayram merasimlerinde, özel buluşmalarda bir araya gelinen hünkâr sofası var. Bakın hemen burada padişahın kullandığı tuvalet var. Gördüğünüz gibi. Buradan hünkâr sofasına geçiyoruz. İşte hünkâr sofasında size göstereceğim yer daha ziyarete yeni açılan 3. Osman Taşlığı. Ondan bahsedeceğim şimdi size birazcık. Şöyle gelmek istiyorum şu tarafa doğru.
Evet, aynen böyle. Bakın geldik. Şimdi kıymetli misafirler, burası hünkâr sofrası. Burası çok amaçlı kullanılan devasa bir salon. Padişah diyelim, önümüz Kurban Bayramı değil mi? Kurban Bayramı, bayram sabahı, bayram namazı bir de sabah namazı vardı. Sabah namazını saray mescidinde kılar padişah, bayram namazını umumi şehrin Ulu Camisi'ne gider. Muhtemelen Ayasofya. Sonra gelir ve burada oturur. Bakın 3 gün mü bayram, 4 gün mü? Bayram boyunca padişah burada misafir ağırlar. Önce has odalı talebeler, onun en yakınları gelir. Sonra padişah eşleri gelir, çocukları gelir, yakınları gelir. Adım adım her gelenle oturulur. 3 dakika, 5 dakika, yarım saat sohbet edilir. Hediyeler alınır, verilir. Onlar gider, öbürü gelir. Daha sonra 2. gün, 3. gün padişahın yanına heyetler gelir. Ve bunlar ağırlanır. Padişah dairesine doğru geçerken, padişah dairesine orada 3 tane kapı gördük farklı, biliyorsunuz. O 3 kapıdan sonra padişahın hamamı ve bu gördüğümüz hünkâr sofrası geldi. İşte bakın burada da bir kapı var. Buradan da 3. Murat'ın has odasına, onun yanında 1. Ahmet'in has odasına, onun yanında da 3. Osman'ın meşhur has odası Yemiş Oda'ya geçiyorsunuz. Koridorda kilitli bir kapı vardı, restorasyon vardı. 1. Abdülhamit'in de. O 1. Abdülhamit'in has odasından içeri girdiğiniz zaman o odadan sonra şu taşlar çıkıyorsunuz. Bakın şu pencerelerin arkasından o mavi kaplı olan yer 3. Osman'ın taşlı. Şu an birkaç yıldır Topkapı Sarayı restoratörleri o avluyu restore ediyorlar. 3. Osman kim? 1. Mahmud'un erkek kardeşi. 2. Mustafa'nın 2 oğlu bunlar. 2. Mustafa'dan sonra 3. Ahmet, Lale Devri'nin bitimiyle de 3. Ahmet'in büyük yeğeni 1. Mahmud, onun ani ölümüyle de erkek kardeşi 3. Osman tahta geçmiş. 3. Osman, açık konuşayım, benim öyle çok sevdiğim bir Osmanlı padişahı değil. 3 yıl tahta kalmış ve bu 3 yıl boyunca hep abisinin yaptıklarını yemiş, onların üzerine koymuş. Mesela Nur Osmaniye Camii değil mi? Hepimiz biliyoruz, Kapalı Çarşı'da. Adı Nur Osmaniye. Bence acilen o camisi değiştirilmeli. Camiyi 1. Mahmud yaptırdı. Onda da Mahmudi olmalıydı. Ya da Mahmud-u Evvel, 1. Mahmud camisi olmalıydı. 1. Mahmud attan düşmüş, aniden ölmüştür. 24 yıllık saltanatı vardır. Lale Devri'nden sonra o bütün patronu Halil darbesini bitiren, zorbaları öldüren ve Lale Devri ihtişamını devam ettiren çok kaliteli bir padişahtır. Ayasofya'da 5 büyük eseri vardır 1. Mahmud. Bak hiç bilmeyiz biz onu. Çok özel bir adam. Ve Nur Osmaniye Camii onundur. Cami yapar, bitirir. Tam bahçe düzenlemesi yapılırken küt diye ölünce erkek kardeş camiye konar, son rötuşunu atar ve utanmadan kendi adını verir. Ayıp değil mi? Abin yaptı camiyi. Niye vermiyorsun? Tahta geçtiğinde abisinden kalan ünlü bir sadrazam vardı. Hekimoğlu Ali Paşa. Müthiş bir adam. Hekimoğlu Ali Paşa'yı tahttan indirir. Hem de tahta, yani kendisi geçtikten tam 54 gün sonra. Adam o kadar kaliteli ki. O kadar kaliteli. Tahttan indirir. İndirdikten sonra Kız Kulesi'ne hapsettirir bir gece. Ertesi gün ölüm emri verir. Öldürtüyor bir de öyle kaliteli adamı. Kayıkla sadrazam Kız Kulesi'nden böyle götürülürken Yedikule'ye doğru Padişah Fatih Köşkü'nün hemen şurada annesiyle oturmaktadır. Sadrazam onu görüyor. Öldürülmeye giden sadrazam eğiliyor, selam veriyor. 3. Osman diyor ki ne münasebet adam ya. Ölüm emri verdim hala bana selam veriyor diyor. Annesi hemen devreye giriyor. Aman evladım o öldürülecek adam değil, yapma etme. Anne kurtarıyor Hekimoğlu Ali Paşa'yı. Magosa'ya sürgüne gönderiyorlar Kıbrıs'a. Yani kifayetsiz bir padişah. Abisinin bir başka şeyine daha konmuş. Neye? Şu gördüğünüz muhteşem balkona. Yani 3. Osman taşlığı. Bakın burası bir balkon aslında. Kameriye. Biz balkon kelimesini kullanmıyoruz. Önünde çok minik bir oturma bölümü var. Orada oturduğunuz zaman bir manzara var. Bütün Haliç ayağınızın altında. Ve tabii ki İstanbul'un bütün 7 tepesini görüyorsunuz. 7 tepe olduğu gibi ayağınızın altında. Önünüz deniz. Tabii normalde orada bir çıkma var. O çıkmanın restorasyonu daha 5 gün önce bitti. 5 gün önce. Daha Türkiye'de basın, yayın, gazeteler, televizyonlar hiçbiri duymadı. Bak şu an ben ilk kez size anlatıyorum. Bunu şu an kimse bilmiyor. Çünkü ben devamlı geldiğim için Gülhane Parkı'ndan baktığınız zaman Gülhane'ye girin. Oradan böyle yürüyün. Buraya kadar bunun altına gelin. Bir cumba çıktı ortaya. Bakın cumba öyle muhteşem bir cumba ki. Cumbayı öyle bir restore etmişler ki aklınız durur. İçinde 10 metrelik dev ağaçlardan eli böğründeler. Yani kalaslar koymuşlar. Üzerleri özel kaplanmış. Tabi Cumhuriyet'in ilk yılları ya da Osmanlı'nın son dönemi net bilinmiyor.
o güzelim ahşap cumbalı yapının dışını bizimkiler beyaz kireçle boyayıvermişler. Çok severiz biliyorsunuz. Camilerde bazı amcalar vardır. Cenneti kazanmak için yeşil boyayla her yeri boyarlar. Yeşille boyadınız mı direkt cennetlik oluyorsunuz. Beyazsa mermer o gavur işidir. Yeşil ise Müslüman işidir. Tövbeler tövbesi. İnsan üzülüyor. Onun gibi de böyle beyazcı amcalar var. Bir yeşilciler var, bir de beyazcılar var. Tertemiz beyaz. Boya gitsin böyle. Hemen temizleniyor beyaz olunca. Sonra bizim bu restorasyon ekibi sarayın. Uzun zamandır oraya çalışıyorlar. O beyaza bir dokundular, altından kırmızı çıktı. Kahverengi bir kırmızı. O kadar tatlı ki. Bak gel böyle delikanlı. Tam bak onun üzerindeki renk. Evet. Gördüğünüz kiremit rengi. Bu çıktı. Osmanlı'nın en sevdiği renklerden biridir. Aşı boya diyoruz. Boğazdaki yalılar hep bu renk olur. Ondan sonra ve bu şekilde bu renk çıkınca o beyazı itinayla kaldırıp ortasındaki altındaki o Osmanlı kırmızısını çıkardılar ortaya. Harika oldu. Ve sonra tabii dökülü yerleri de aynı boyadan ürettiler ve onunla tamamladılar. Lütfen Gülhane'ye gidince hemen Gülhane'nin girişinde kalmayın. Ta burası en son. Buraya kadar yürüyün ve burada çok teşekkür ederim bu rengi bana gösterdiğin için. Ondan sonra oraya kadar yürüyün ve altta 3. Osman taşlığının o harika halini görün. Muhakkak. Ben bugün mesela tur bittiğinde gideceğim oraya. Bittiğinde oraya gidip alttan onu seyretme planı ve çekim yapma planı var. Orada görürsünüz. İnşallah bir gün burası da ziyarete açılır. Ben en son 2015 yılında tweet atmışım. 3. Osman Taşlığı ne zaman açılacak diye. 2022'deyiz şu an. 7 yıl geçmiş tweetimin üzerinden hala açılmadı. Lütfen artık açalım. Topkapı Sarayı'nda büyük biniş rampası vardır. Harem bölümünde. Adalet Kulesi'ni görüyorsunuz. Adalet Kulesi'nden bakın böyle bir yol geliyor. Burası meşkhane. Burası başgulam odası. Ve buradan gözünüzü şöyle kaydırdığınız zaman padişahların tebdili kıyafetle yani kıyafet değiştirerek yürüyüp sokağa çıkıp halkın arasına karıştığı bu büyük biniş rampasının tam karşısında şu gördüğünüz yerde yine içine giremediğimiz kapalı olan ama bu videomuzun konusunda konuşmamız gereken yeri görüyoruz. 3. Osman Taşlığı. Evet. 3. Osman Taşlığı'nın Gülhane Parkı'na bakan o büyük devasa cumbalı kısmı restore edildi. Harikulade bir şekilde. Ama iç restorasyon hala sürüyor bakın iskeleler üzerinde. Yani 3. Osman Taşlığı'nı ben bugün size içine giremesek de etrafından göstermeye devam ediyorum. Nasıl, beğendiniz mi? İçeri girdik Topkapı Sarayı'na. Hareme geçtik. Haremde Valide Sultan dairesiyle padişah has odaları arasında ilerledik ve orada 1. Abdülhamit Han'ın has odasının o kilitli kapısını ve hünkâr sofasına girip hünkâr sofasından 3. Osman Taşlığı'nın görünen içe bakan kısımlarını gördük ve ondan sonra kalktık yeniden Gülhane'ye. Size ilk sunuş yaptığım yerdeyim. Hazırsanız videonun heyecanlı kısmı şimdi başlıyor. Bakın daha bir hafta olmadı. 3. Osman Taşlığı'nda aylardır süren restorasyonun dış cephe kısmı bitti ve açılışı yapılacak. Bakın bugün şöyle bir sosyal medyayı kurcalarken bir baktım 2015 yılında tweet atmışım ben ya. 2015 Topkapı Sarayı'na gelmişim. Hünkâr 3. Osman Taşlığı'nın bir kısmı o zaman geçici olarak ziyarete açılmıştı. Orada durmuşum. Fotoğraf çekmişim. 3. Osman Taşlığı halkın ziyaretine ne zaman açılacak demişim. 2015 tam 7 sene geçmiş. Ve şu an içindeki restorasyon hala sürüyor, farkındayım. Dış cephe bitirildi. Şimdi oraya gideceğiz. Hadi buyurun. Oraya doğru gidelim ama çok güzel oldu. Milli saraylara teşekkür ederiz. Burada bizi resmen 3. Osman günlerine götürdüler. Ve restorasyon sırasında ben çok seviyorum. Sürprizlerle karşılaşıldı. Şimdi biliyorsunuz Osmanlı'nın son döneminde bir hastalık başlıyor. Sıvama hastalığı. Ya adam taşı sıvıyor. İçeride Sultan Abdülmecid Mecidiye Köşkü var. Köşkü sıvamış ya. Kesme taş. Kesme taş sıvanmaz kardeşim. Ama sıvanmış. Avrupalılar sıvıyor ya. Avrupalılar bir takım tuğla aksamlı fakir mimari öğe yapılarını sıvıyorlar. Bizim kesme taşın neyini sıvıyorsun? Gerek yok. Ama sıvamışız işte. Bunlar yapılmış. O zaman ne olacak? Sıvaları sökeceğiz. Topkapı Sarayı'nda birkaç yıldır hummalı bir faaliyet devam ediyor. Bu sıvaların sökülmesiyle alakalı. Ve geldik. Manzaraya bakar mısınız? Arkamda gördüğünüz yapı şiir gibi. Muhteşem bir eser. Şimdi baştan başlayalım. Burası neresi? Bu gördüğünüz yapı 3. Osman'ın taşlığı.
Taşlık nedir? Hani böyle bir ev yapısı vardır ve bu ev yapısının önünde böyle bir çıkma vardır. Şimdi burada cumbası var. Eli böğründeleri var. Gördüğünüz gibi muhteşem bir divanhane var. Yapıda ortada kocaman bir divanhane var. Nerede divanhane? Şu gördüğümüz çıkmanın içi. Divanhane orası. Türk tarihinde, mimarisinde divanhaneler meşhurdur. Konaklarda vardır. Özellikle Boğaz'daki yalılarda vardır. Amcazade Hüseyin Paşa yalısından, yangından günümüze kalan tek yapı ne? Divanhanesi hala duruyor. Denize doğru çıkmış, eli böğründe karkaslarıyla. Muhteşem bir şey. Bu gördüğünüz yapı, hakkını yemeyelim, rahmetli 1. Mahmud'un eseridir aslında. 3. Osman tam şey böyle, miras yedi, konucu. Seviyor. Nur Osmaniye Camii de 1. Mahmud'un biliyorsunuz. 1. Mahmud yapıyor, tam cami bitmek üzere ölüyor. Hop, kardeşi konuyor 3. Osman. Ya şimdi kusura bakmayın, 3. Osman taşlığını anlatırken 3. Osman'ı taşlamak istemem. Ama görünen bir gerçek var. Yani ölünün arkasından konuşacaksın bazen yani. Caminin inşaatı bitmek üzere 1. Mahmud öldüğü zaman kendi camisinin bahçesine defnedilecek. Ama gelin görün ki attan düşüyor. Aniden ölüyor. 24 yıllık saltanatının sonunda kardeşi 3. Osman ne yapması lazım? Abisini alıp abisinin yaptırdığı camisinin yanına Nur Osmaniye'nin bahçesine defnetmesi lazım. Defnettirmiyor. Hop, abisini gönderiyor. Eminönü Yeni Camii'nin yanındaki Hatice Turhan Sultan Türbesi'ne. Hatice Turhan Sultan kim? Bunların büyük anneleri. Oraya gönderiyor. Olur mu? Abinin camisi var. Sonra caminin son rötuşlarını yapıyor, bitiriyor. Camiye Mahmudiye ya da Mahmudi Evvel ismi vereceğine hop Nur Osmaniye, Osman'ın nuru. Oldu mu? Olmaz. Ama hiç kimsenin yaptığı yanına kalmaz. Camiyi bitiriyor, kendi adını veriyor, paşalar gibi. Öldüğüm zaman Nur Osmaniye'nin bahçesinde bir köşeye kıvrılırım, öbür tarafta da köşe olurum diyor. Hatta kendine türbe yaptırıyor 3. Osman. Ama işte kimsenin yaptığı yanına kalmıyor. 1. Mahmut'la kardeşi 3. Osman, bunlar 2. Mustafa'nın çocukları. 2. Mustafa'nın erkek kardeşi 3. Ahmet de Lale Devri'nin padişahı. Bunun da oğlu 3. Mustafa. 2. Mustafa padişah oluyor. Kardeşi 3. Ahmet padişah oluyor. 3. Ahmet patron Halil darbesiyle indirilince 2. Mustafa'nın abinin büyük oğlu 1. Mahmut padişah oluyor. Sonra küçük oğlu 3. Osman padişah oluyor. 3. Osman padişah olduğunda abisinin camisine abisini gömdürmüyor. Diyor ki bu camiyi ben bitirdim deyip kendine türbe yaptırıyor. Abisini oraya gönderiyor ya. İşte o 3. Osman öldüğünde yerine kim geçiyor? Küçük amcanın, yani 3. Ahmet'in oğlu 3. Mustafa geçiyor. Amca çocuğu yani. Ne yapıyor o da? O büyük amcasının oğluna 3. Osman'a diyor ki ölümünden sonra ben seni bu Nur Osmaniye Camii'ne koymam diyor. Çünkü sen abinin camisine abini defnetmedin. Onu gönderdin oraya, ben de seni oraya gönderiyorum diyor. Emir veriyor. Benden önceki benim büyük amcaoğlunu buraya gömmeyin, Turhan Sultan Türbesi'ne defnedin diyor. Oraya gönderiyor. İşte sen alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Yani etme bulma dünyası. O da bunu bulmuş oluyor. Neyse 3. Osman'ın taşında 3. Osman'ı taşladıktan sonra tekrar sanat tarihine dönebiliriz. 3. Osman'ın bu taşlığı 1. Mahmud'un eseri. Son rütuşlar 3. Osman'a ait. Bir de en son rütuşlar var. En son rütuşlar ne? Tepede bakın geniş bir çatı görüyorsunuz. O geniş çatı üzerindeki ampirler de 2. Mahmud'a ait. Son tamirat ve dokunuş 2. Mahmud döneminde yapılmış. Şimdi bunun Hünkâr Kasrı'na bakan cephesi var. O cepheden baktığınız zaman orada süslü bir kapı görüyoruz. Kapı üzerinde 3. Osman'ın tuğrası var. Aslında 1. Mahmud'un tuğrası olmalıydı, abisinin. Kendi tuğrasını koymuş. 2 satırlık bir beyit var. Yanında 2 tane çok güzel çeşme var. Çeşmelerin üzerinde birinin üzerine mübarek bat, öbürünün üzerine saadet bat yazıyor. Bat olsun demek. Yani mübarek olsun, öbürü de saadetli olsun anlamında. Bunlar bu şekilde yazılmış. Ve yapı için Sedat Hakkı Eldem diyor ki gerçek bir Türk evi gibidir diyor. Renkleriyle, plan şemasıyla, ortada divanhane var. Divanhanenin kenarında 2 tane de yan oda var. Hakikaten muhteşem bir yapı. Tabii Milli Saraylar bu restorasyonu yaparken çok güzel keşifler yapıldı. Birazcık anlatayım. Hadi gelin şöyle azıcık daha yaklaşalım. Tam altına girelim. Gelin böyle. Bakın. Görüyor musunuz? Tam altına girdik. Burada dikkat ederseniz dikdörtgen şekilli farklı renkte, farklı renk tonlarında
bir takım detaylar var. Şurada var, şurada var, şu altta var. Hatta bakın şurada kenarda olan çok enteresan. Orada dikdörtgenin sağ tarafı mavimtırak, ortası beyaz, sol tarafı kırmızı. Bu bize ne anlatıyor biliyor musunuz? Şimdi burada ilginç olan olay şu. Restorasyon öncesi, buranın restorasyonu başlamazdan önce bu yapı bembeyazdı. Bizim akıllılar zamanında Osmanlı'nın son dönemi ya da Cumhuriyet'in ilk dönemi, net bilmiyoruz, tutmuşlar bunu bembeyaz badanayla boyayı vermişler. Biz çok severiz. Camilerde yeşil boyayıcı amcalar vardır, vazifeli. Beyazken mermer gavurdur. Yeşile boyayınca Müslüman olur. Yeşilci amcalar var. Soyları tükenesi diyeceğim. Pek kalmadı onlardan. Bir de böyle beyazcılar var, badanacılar. Böyle beyazı bir çekersin tertemiz olur. O adam böyle haz duyar. Oh der, tertemiz oldu. Bütün kir gitti. Saçmalıyor halbuki. O beyaz badananın altında asırların renkli boyaları var. Tutmuşlar, beyazı çekmişler. Bizim restorasyon ekipleri uzun uzun bunları yokladılar ve bunların altından ilginç renkler çıktı. Ya mavi buldular, beyazın altından, ve en güzeli de en eski rengi buldular. En eski renk ne? Kırmızı. Hani Boğaz'daki yalılarda kırmızı aşı boya var ya, o kırmızı aşı boyanın hafif kahverengiye çalan renkleri bulundu ve bulunan orijinal renkler o tabakalarda, yani restorasyon tabakası diyoruz biz bunlara. 3. Osman'dan sonra defalarca restore edilmiş. Her seferinde farklı renkler uygulanmış. O tabakalarda tek tek üzerinde gösterildi. Niye? Yarın öbür gün bir daha restorasyon olursa restorasyon uzmanları zarar, sıkıntı çekmesin diye. Yani adam bakacak kaç kişi dokunmuş, ne zaman dokunmuş, ne şekilde dokunmuş, hangi renklerle dokunmuş. Tık 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 buradan işi bilenler direkt bunu okur. Hepsini bunu buradan görürler. Yani çünkü yarın 10 sene sonra buna bir daha bakım yapıldığında, ki unutmayın 5 yılda bir ahşaba bakım yapılması lazım. 5 sene sonra buna bir daha bakılması gerekiyor. O bakım yapıldığında eski kaynaklara bakıp da işte şu şöyle boyamış, bu böyle boyamış, bunu bulamayabilir, çalışamayabilir, eski kaynaklara ulaşamayabilir. Hiç gerek yok. Şu an öyle bir güzel restorasyon yapıldı. Hangi dönemde kim dokundu, ne şekilde, nasıl boyadı? Hepsi buradan tek tek gözüküyor. Çok tatlı bir mavi buldular ya. Ama en alttan çıkan renk neydi? Yalılardaki kırmızı aşı boyaya yakın bir kahverengiydi. Bunun üzerine 3. Osman döneminde madem bu yapı bu renkti dediler ve orijinal renklerle bütün bir yapı yeniden renklendirildi ve masallar ülkesi. Hani Alaaddin'in sihirli lambasının saray cephesi ortaya çıkarıldı. Mükemmel oldu. Şimdi yukarıda pencereler var. Görüyor musunuz? Buradan bilmiyorum. Tam alttayız. Pencere parmaklıkları var. Mesela bu pencere parmaklıkları tamamen altın varaklı. Topkapı Sarayı'ndaki bütün has odalarda bu altın varak vardır. Ama sonra ne oluyor? Bu altın varaklar korozyona uğramış. Hem de bayağı bir korozyona uğramış. Sadece birkaç parçada korozyon yok. Sağlam duruyor. Bunun üzerine Milli Saraylar uzmanları bütün yapının o altın varaklarını yeniden yaptılar. Metaller temizlendi. Üzerine onların ilacı, alt katmanları sürüldü, güçlendirici. Üzeri tek tek altınla varaklandı. Yani onun için şimdi yapıya bir bakıyorsunuz, pencereler resmen konuşuyor bizimle. Mükemmel bir şekilde ortaya konmuş oldu. Şimdi burada en heyecan verici şeylerden biri ne biliyor musunuz? Şu arkamızdaki eli böğründe dediğimiz bu tepedeki cumbalı yapıyı tutan alt aksam var ya, tek parça en az 10 metre uzunluğunda dev ağaç parçaları kullanılmış. Bugün İstanbul'da çok az ahşap yapıda bu kadar uzun, 10 metre diyorum ya, buradan bakınca anlaşılmıyor. Dev ağaçlar, bunlar orijinal 3. Osman'dan kalma. Ya şimdi Lale Devri 1730'da bitti. 1754'te 1. Mahmut öldü. 1754-57. Yani bunun yapılış tarihi 1754-53'te 1. Mahmut başladı. Bunun yapımını 53'te. 57'de 3. Osman döneminde bitti. Ve zaten 3. Osman'da o 3 yıllık saltanatının sonunda ölmüş oldu. Yani bu anlamda muhteşem bir eser. Şimdi gelin bir de yandan bakalım yapıya. Çok güzel. Bakın hala restorasyon devam ediyor. Burada iskeleler var. İskeleler hala burada duruyor. Size buradan birkaç şey göstermek istiyorum. Şu ağacın izin verdiği ölçüde. Şöyle mi alsam size? Evet. Bakın şimdi bu restorasyon sırasında yapının kuzey cephesinden ciddi rüzgar aldığı görüldü. Şimdi buradan
Zaten biz görüyorduk turlarla gruplarla geldiğimizde. Ya bakın 2019 yılına kadar bu yapıya kimse dokunmamış. 2019 3 sene öncesi ya. Ve buradan sen rüzgarı al. Bu ahşapları yemiş. Yani bütün kaplamalar dökülmüş. İçindeki karkas olduğu gibi ortaya çıkmış. Olmaz ama. Olmaz. Yani bir ahşap yapıya 5 yılda bir dokunmak zorundayız. Korumak zorundayız. Sen bu yapıyı elleme, unut. Yıllarca 2019 diyorum. Yapı elden gidiyordu. Onun için bu dokunuş çok iyi oldu ve çok muhteşem oldu. Uzun lafın kısası. 3. Osman'ın bu eseri bizim için çok önemli. Neden? Bir, bakın içeride bir sürü hasoda var. Bir kere Fatih'in yaptırdığı Mukaddes Emanet Dairesi ilk hasoda. 3. Murat'a kadar orada kaldılar. Sonra 3. Murat'ın hasodası yapıldı. Daha sonra 1. Ahmet'in hasodası yapıldı. Ardından 3. Ahmet'in Yemiş Odası hasodası yapıldı. 1. Abdülhamit ve 3. Selim'in hasodaları yapıldı. Bunların içerisinde Gülhane'ye doğru taşan tek hasoda budur. Ve Avrupa'yı anlamda rokokoların en net güzel ortaya çıktığı yerdir. Sıradaki Eldem diyor ki döneminde 3. Selim'in hasodasıyla Mirişah Valide Sultan dairesinde restorasyon yapılmış. Güzelim o renklerin üstü sıvanmış. Adam isyan ediyor. Ya diyor eski Türk evlerinde padişahların yaşadığı odalar dahil renk vardı diyor. O aşı kırmızılar, çivit maviler. Bunların üstünü kapatamazsınız. Beyaz badanayı çekemezsiniz diyor. İsyan ediyor. Bu restorasyon bize bir şey gösterdi. Osmanlı toplumu çok renkli bir toplum. Renk renk giyiniyorlardı. Erkeği de kadını da. Kıpkırmızılar, masmaviler, sapsarılar. Simsiyah bir toplum değildik. Gri bir toplum hiçbir zaman olmadık. Ruhban sınıfı yoktur bizde. Kıyafetlerimiz de renklidir. Hayatımız da, duygularımız da renklidir. Evlerimiz de renklidir. Kumaşlarımız da, kaplamalarımız da renklidir. Bu restorasyonda en alttaki o 1750'li yılların orijinal kırmızı aşısına yakın renk çıkarıldı. Topkapı Sarayı'nın eski renklerine renk katıldı. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum.